Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muzlu rulo yapacağız. Nefis bir tarif. Hiçbir çatlamada olmadı kekimizde. Muhteşem, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sizleri de çok bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Evet, hemen kremasını yapmakla başlayalım. Çünkü kremamızın soğuk olması gerekiyor. Şöyle 2,5 su bardağı kadar süt kullanacağım. Sütümü tencereye alalım. Sütümüzün içerisine bir yumurtayı kıralım. İki yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da nişasta ilave ediyorum. İkinci kaşığı da ilave ettim. Şimdi yarım çay bardağı kadar toz şeker ilave ediyorum ve son olarak da içerisine bir paket vanilin de ilave ettikten sonra bunların hepsini şöyle güzelce karıştıralım. Topak kalmaması için ocağımıza almadan önce mutlaka karıştıralım. Evet, artık ocağımıza alabilirim. Ocağımızda kaynamaya bırakacağız. Karıştırmayı unutmayalım. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edeceğim. Evet arkadaşlarım, kremam koyulaşmaya başladı. Kaynamaya başladı. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere. Pürüzsüz. Şimdi içerisine ben 1 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Tekrar ocağıma alacağım. 1-2 dakika kadar daha bu şekilde karıştırarak kaynatacağım. Evet, kremamı ocaktan aldım. Son hali bu şekilde koyu. Şimdi kremamızı soğumaya bırakalım. Kesinlikle tamamen soğuması gerekiyor. Kremamız soğurken biz de hemen pandispanyasına başlayalım. Pandispanyası için 4 yumurta kullanacağım. Beyazlarını ve sarılarını ayıracağım. Ama öncesinde bir de şunu söylemek istiyorum. Kremamızı arada bir karıştıralım ki üzeri kabuk tutmaması için. Evet, beyazlarını ayırdım. Sarıları da burada. Buradaki köpüklerimizin aslında püf noktası sarılarından, yani hiç içerisine kaçmaması gerekiyor. Şimdi içerisine ben bir çimdik tuz koyacağım. Şöyle bir çimdik tuz koyuyorum. Ve bunları güzelce köpük köpük yapalım. Evet arkadaşlar. Beyazlarımız bu şekilde top top oldular. Kar gibi. Şimdi beyazlarımı ben ayrı bir yere alacağım. Evet, beyazlarımızı ben bir kenara alıyorum onları. Ve kabımın içine şimdi yumurtalarımı ekliyorum. 4 yumurtamı. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. İlk önce şunları güzelce çırpalım. Yumurtamın sarıları beyazlamaya başladı. Şimdi içerisine şöyle yarım çay bardağından biraz az, yani 3-4 yemek kaşığı kadar suyu ilave edeceğim. Suyum sıcak. Dengeli bir şekilde 2-3 kere de ekleyeceğim. Evet, yumurtamız sarıları bu şekilde krema kıvamında. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine ununu ilave edeceğiz. Bir çay bardağı
un. Unumu eliyorum. İçine yarım çay bardağı nişastamı da ilave ediyorum. Bir paket de vanilini ekleyip bunları tekrar güzelce bir çırpalım. Evet, yumurtamın keki bu şekilde. Şöyle kıvamını gösterebilirim sizlere. Ve artık yumurtamızın beyazlarını içerisine alabiliriz. Bu arada fırınımı da açtım. Şöyle önce bir parçasını alıyorum sadece. Şöyle döndüre döndüre beyazlarını yedirelim. Yumurtamızın beyazlarını ezmeden, havasını söndürmeden böyle küçük hareketler yaparak yedirelim. Bu şekilde. Şimdi şöyle hepsini alıyorum. Az önce yaptığımız gibi havasını söndürmeden hep aynı tarafa çevirerek beyazlarını güzelce yedirelim. Evet, pandispanyamızın harcı bu şekilde. Akışkan krema gibi. Güzelce karıştırdım. Şimdi artık tepsimize dökebiliriz. Bu şekilde döküyorum hepsine. Ve spatulamızın yardımıyla da şöyle her tarafına gelebilecek şekilde yaydıralım. Evet, pandispanyam fırına gitmeye hazır. 180 derecelik fırında pandispanyamızı pişirelim. Ve pişmeden önce de bir kürdan testi yaparak piştiğinden emin olalım. Arkadaşlarım, kremamız da soğudu. İsterseniz içerisine bir paket krem şanti, toz krem şanti kullanabilirsiniz. Ben kutu krema ilave edeceğim. Kutu kremayla da tercih ediyorum ben. Ve şöyle bir kabaca karıştırıyorum. Hemen mikserle tekrar çırpacağız. Kremamın son hali bu şekilde. Pürüzsüz, ipekimsi bir dokusu var. Şimdi ben kremamı sıkma torbasına alacağım ve sonrasında buzdolabı koyup dinlendireceğim. Kremamız bu şekilde. Servise hazır. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. İsterseniz daha sonra da koyabilirsiniz torbaya. Hiç fark etmez. Böyle daha pratik olacaktır. Pandispanyamı da fırından çıkarttım. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. 1-2 dakika bekliyorum. Hemen tezgahımın üzerine alıp rulo haline getireceğim. Sıcağı sıcağına. Şu an çok sıcak. Evet, artık pandispanyamı rulo haline getirebilirim. Şu iç kısmını iç tarafa doğru katlıyorum. Ve rulo yapıyorum. Çok da sıkmadan. Hala çok sıcak çünkü. Zaten daha sonra şu kenar kısımlarını düzelteceğiz. Şimdi önemli olan rulo haline gelebilmesi.
Bu şekilde dinlendirelim. Soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde. Daha sonra devam edeceğiz. Hamurum soğudu. Artık kremamız da kıvama geldi. Biz de hemen artık montajına başlayalım. Şöyle önce açıyorum kekimi. Arkadaşlar bir de size şöyle göstermek istiyorum. Alt tarafını kesinlikle bir çatlaması ya da kırılması söz konusu değil. Şu kenar kısmını da düzelttim bıçakla. Ve şimdi hamurumu ben ikiye bölüyorum. Tekrar ikiye bölüyorum ve yine ikiye böleceğim. Şöyle göz kararı yapıyorum. Burada da 2 tane muzum var. Muzlarımı ikiye böldüm ve ortadan ayırdım. İçlerine koyacağız. Kremamızın da uç kısmını kesiyorum. Ve bu şekilde kremamdan koyuyorum. Çok da doldurmayalım. Taşar çünkü. Şimdi muzumuzdan bir parçasını koyuyorum. Ve rulo yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim çünkü bu dış tarafa kalan taraf. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Hepsini hazırlayalım. Rulolarımın hepsini sardım. Buraya da bir kutu kremayı koydum ganaja için. Şimdi ocağımızı alalım. Kaynatmayalım. Kaynasın, ilk kaynama derecesinde hemen geri çekelim. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer pastacı kremanız arttıysa onu her pasta için kullanabilirsiniz. Evet. Kremam kaynama noktasına geldi. Kremamdan çok az ayrı bir yere alacağım. Onun içerisine beyaz çikolata kullanacağım. Çok az. O da üzerini süslemek için sadece. Bunları da erimeye bırakalım. Ve bunun içerisine de 200 gram sütlü çikolatayı ilave ediyorum. Bunları da güzelce eritelim. Daha sonra üzerlerine dökeceğiz. Arkadaşlar istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Yani siyah çikolata da olur, bitter çikolata da olur, sütlü çikolata da olur. Tercih sizin. Ben sütlü çikolata kullanıyorum çünkü daha güzel oluyor. Tercih ediyorum daha doğrusu. Evet, ganajımız da şu an hazır. Çikolatamız tamamen eridi. Beyaz çikolatamız da eridi. Evet, artık çikolatasını üzerine dökebiliriz. Önce rulolarımızı alıyorum şöyle. Daha sonra bir minik bir kepçe ya da kaşık yardımıyla çikolatamızdan, ganajımızdan şu çok olmayacak şekilde üzerine gezdiriyorum. Şöyle bir çikolatasını süzdürüp servis tabağına alacağım. Arkadaşlar şöyle geri yerlerine aldım bunları. Çünkü tekrar çok güzel çikolatası sosunu çok güzel çekiyorlar. Şöyle bir kere daha
üzerlerine gezdiriyorum. Daha sonra da biraz dinlendireceğim bu şekilde. Evet arkadaşlarım, pastalarım, rulolarım şu an servise hazırlar. Sizlere şöyle göstermek istedim, gerçekten muhteşem görünüyor. Bir de şöyle iç tarafını doku testi için yapalım. Şöyle daha iyi gösterebilmek için. Pastalarımız bu şekilde nefis. Hem de çok hafif. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.